İran heyeti İsviçre'de Amerika ile müzakere görüşmelerine devam ederken İsrail ve Amerika İran'a saldırı başlattı. Son röportajlarınızda Amerika ile ilgili gram akılları varsa İran'a saldırmazlar ifadesini kullanmıştınız. Bu sözlerinizi de hatırlatarak savaşın başlaması ile ilgili kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Şimdi Deccal demek yalan söyleyen demek, yalancı demek. Deccalist rejimler diye nitelendirdiğimiz insanlık düşmanı rejimler de yalan üzerine kurulu rejimler. Bu rejimlerle İslam dünyası içinde işbirliği yapan Süfyanist rejimler de, yani onların taşeronları da bu yalandan oldukça fazla pay sahibi. En başta kendi halkına 24 saat yalan söylüyorlar. Ondan sonra da uluslararası ilişkilerde de ilişkilerini yalan üzerine kuruyorlar. Bu girişi şunun için yaptım. İran'a bu dördüncü saldırı, yanılmıyorsam. Hepsi de müzakereler yürütülürken yapılan saldırılar. Haziran saldırısında hatırlıyorsunuz, yine müzakereler yapılıyordu. Tam müzakerenin belli bir aşamasına geçilmek üzereyken yine saldırı yapıldı. Aynı şeyi biz şimdi yaşıyoruz. Bu saldırıda da yaşıyoruz. Ama bu şu anki çatışmada fark şu. O zaman İran zannedersem inanmıştı o müzakerelere. Şu an ise yine öyle bir şey yapabileceğini düşünerek hazırlıklarını aksatmadan devam ettirmiş. Müzakerelerin devam etmesinde veya müzakere yolunun açık tutulmasında tabii ki İran'ın iç politikasındaki gelişmeler de belirleyici. Bildiğiniz üzere orada bir reformcu kanat var. Hatta Pezeşkiyan'ın arkasındaki akıl da bu zaten, bu reformcu kanat. Onlar müzakere edelim, müzakereyle sonuç alabiliriz düşüncesindelerdi. Onun karşısında olanlar ise yarın bir gün farklı bir gelişme olur. Bunlar ya müzakere etseydik bak bu iş olmazdı demesinler diye müzakereye izin verirken diğer taraftan da hazırlıklarına devam ettiler. Biz o röportajımızda eğer Amerikan devletinde, Amerikan siyasetinde akıl kaldıysa biraz bu saldırıyı yapmazlar, bu saldırıya girmezler demiştik. Saldırıdan sonra Amerika'da gelişmelere baktığımızda zaten taraftar olan sayısının da az olduğunu görüyoruz. Kongrede yapılan oylamada 48'e 52 zannedersem bir oranla tamam devam etsin kararı çıktı. 4 şey fark var, yani bu düşük bir fark. Biraz daha zorlansa kongre şeye engel olacak. Saldırıya engel olacak. Durdurulsun diyecek. Şimdi biz 2003 Irak şeyiyle kıyasladık meseleyi ve o 2003 Irak işgalindeki şartların bugün mevcut olmadığını söyledik. Ne Amerika, bugün olan Amerika, ne o günküyle bir, ne o günkü İran, bugünkü İran, ne de İran, Irak. Bir kere en başta Irak'ın böyle bir silah kapasitesi yoktu. Bu şekilde müttefikleri yoktu. Rusya o tarih itibariyle bugünkü Rusya değildi. Çin farklı bir konumdaydı. Bugün ise şartlar tamamen değişmiş. Şimdi savaşın tabii Türk medyasında, biz adı Türk olan medyada, Süfyanist medyada biz çok doğruları göremiyoruz. Savaş onların dediği gibi ilerlemiyor aslında. Savaşın gidişatına baktığımızda Amerikan ordusunun yığınak yapamadığını, yaptığı yığınakların risk altında olduğunu görüyoruz. Zaten İran bütün vekil güçlerini vurdu, Amerika ve İsrail'in, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire vesaire. Dolayısıyla da şu an Amerikan gerçek uzmanların da söylediğine göre şu an Amerikan gemileri İran'ın füzelerinin menzilinden çıkabilmek için yönünü o Hint okyanusundaki üsse çevirmiş durumdalar. Burada söz konusu olan nedir? Bir taraflar filan değil. Saldıran bir taraf var, saldırıya uğrayan bir taraf var. 10 bin kilometre öteden gelmiş bir güç var ve bizim bölgemizle alakası olmayan İsrail diye bir deccalist yapılanma var. Dolayısıyla da İran savaşı, Amerika-İsrail-İran savaşı eşit bir savaş veya meşru bir savaş değil taraflar açısından. Üstelik bir de Epstein dosyaları çerçevesinde değerlendirirsek bu deccalist rejimlerin meşruiyeti insanlığın vicdanında da kalmamış durumda. Bunu en iyi Amerika'da gelişmelerden takip edebiliyoruz. Oradaki tepkilerden takip edebiliyoruz. Dolayısıyla da şu an İran'ın
ortaya koyduğu aksiyon, ortaya koyduğu kapasite anladığımız kadarıyla düşmanlar tarafından çok da hesap edilmiş bir şey değil. İki şey var. Bir, İran'ın kapasitesi hesap edilemedi. İki, hani o meşhur söz, savaşın başında yığınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar seni takip eder ve savaşın neticesini etkiler. Bugün Amerika'nın yığınakta yaptığı hata, toparlanmada yaptığı hata, toparlanamaması savaşın bence neticesini belirleyecek en önemli unsur. Üstelik şu an savaşma iradesi, savaşma şevki ve moral motivasyon açısından bakıldığında Amerikan ordusunun böyle bir şevki, böyle bir moral motivasyonu olmadığı da belli. Geriye ne kalıyor? İsrail kalıyor. İsrail'in de kapasitesine baktığımızda bir Hamas'la, Hizbullah'la mücadele edebilecek bir kapasitesi olduğu kesin. Ama 90 milyonluk bir İran'la coğrafi olarak Türkiye'nin 2 katı bir coğrafyayla kendi başına mücadele edemeyeceği aşikar. Bunu kendi müttefikleri de biliyorlar. Dolayısıyla savaş hakkında ilk değerlendirme nedir? Bu gidişle savaş bu şekilde devam ederse İran İslam coğrafyasının adına ki ortaya koyduğu kapasite açısından da şunu da söylememiz lazım. Biz hatırlarsanız şöyle bir ifade kullanmıştık. İslam dünyasının liderliği İsrail'e cepheden toslamaktan geçer. Yine İran hakkında yıllardan beri söylediğimiz şey bu. Bize gelen eleştirileri cevaplarken söylediğimiz bir husus. Neden İran desteklemiyorsunuz diye eleştirilirken biz de defalarca söylemiştik. İran ne zaman ki cephede İsrail'le ve Amerika'yla savaşır, o zaman da biz tereddütsüz İran'ın yanında yer alırız. Çünkü bizim açımızdan baş düşman nitelemesi, tabii düşman nitelemesi değişmemiştir. Haliyle mesele İrancılık açısından değil, Amerika ve İsrail'e nefret açısından bakılmalı. Anadolu coğrafyasına baktığınızda zamanda da zaman zaman bu şey azalsa da bu nefret biz zamanı geldiğinde açığa çıkacak bütün potansiyelin mevcut olduğunu, çok köklü olduğunu görüyoruz. Haziran 2025'te yaşanan tarihi 12 gün savaşı üzerinde gerçekleştirdiğimiz röportajda birinci round İran'ın demiştiniz. Bugün gerçekleşmekte olan savaşı ikinci round olarak mı yoksa nihai bir savaşın kendisi olarak mı görüyorsunuz? Bu ikinci round tabii. İkinci round derken de nihai savaş bağlamında bağlantılı olarak da şunu söyleyebiliriz. Nihai hesaplaşma evresinin de başlangıç adımı. Şu an İran'ın ortaya koyduğu şey. Eğer gerçek vaat operasyonu ya İran'ın o koyduğu isimle İran vaadinden vazgeçmezse, anlaşmaya oturmazsa bunun neticesinde İran tabii ki zarar görecek. Ama karşı tarafın Deccalist ve onların taşeronu Süfyanist rejimlerin ise bellerini bir daha doğrultamayacağı benim açımdan kesin, açık. İran'ın vaadi dediniz. Burada tabiri caizse Hamene'in gerçekleştirdiği adeta bir feda eylemi var. Ve bu şehadet eylemiyle birlikte dosta düşmana vaat ettiği bir ahlak. Tabii Batılılar bu mevzuları anlamıyorlar. Yani İslam'daki o feda ruhunu, feda ahlakını ki Şii inancında bu biraz daha söylem olarak yüksek. Bunu anlamıyorlar ve yaptıkları hamlelere gelen reaksiyonlara, bazı reaksiyonlara da çok şaşırıyorlar. İşte ne dendi? Hamaney yok büyük operasyonla işte CIA'nin, Mossad'ın, yok İngiliz istihbaratının filan çalışmasıyla yeri tespit edildi. Ondan sonra da imha edildi. Ne yerin tespit ettin? Adam zaten çalışma ofisinden çıkmamış ki. Buradaki İran'ı destekleme görüntüsü altında zehrini akıtan tipler ne diyorlardı? İşte bir rejim liderini bile koruyamazken filan. Yani senin bir televizyon köşesinde aklına gelen İran devletinin aklına gelmiyor mu? Halit Meşal'in şehadetinde de aynı şeyi yapmışlar. Hep aynı şeylerdi. Bunları bilmiyor mu onlar? Orada çok açık. Hamaney oradan çıkmak istememiş, kendi tercihi ve bir feda eylemiyle, adeta bir feda eylemiyle savaşın fitilini ateşlemiştir. Bugün şu an ondan sonra gelişmelerden zaten bu anlaşılıyor. Adam çıkmamış oradan. Yani dolayısıyla da o mesele üzerinden İran'a karşı
anti propaganda yapmaya çalışanların da boşa düştüğü bir mevzu ve o ruh hali anlayamayacakları bir şey. Yani Amerikan omuz başından eşya ve hadiseyi manalandırmaya alışmış, onun kuyruk sokumunda hayat sürmeye, nefes almaya alışmış tiplerin çok da anlayamayacakları bir ruh hali bu. Ve aynı tipler ne diyorlardı? İran'dan sonra sıra Türkiye'de. Değil mi? Bu söylemi de şu an pek kullanmıyorlar. Dikkat ediyorum ona. Madem sıra Türkiye'de sen vatan haini misin? Sen Türk düşmanı mısın? Sen Anadolu ahalisinin cellatı mısın? Niye o zaman İran'a omuz vermiyorsun? Madem sıra Türkiye'ye gelecek, buna inanıyorsan gerçekten, o zaman şu an İran'ın saldırmak için kullanılan o radar üslerini, Küreci'yi, İncirli neden Türk Silahlı Kuvvetleri devralmıyor? Neden oradaki Amerikan şeyine son verilmiyor? Çünkü söyledikleri doğru değil. O söylem içerisinde sadece bir sahtekarlık. O retoriğin tabii bir de şey tarafı var. İran aslında İsrail'le danışıklı dövüş yapıyor. İran aslında İsrail'le birbirinin varlığını dileme noktasındalar. Onlar düşman kardeşler filan. Şimdi öyle değil. Ama sen o durumda olduğun çıktı meydana. Yani onun için İran'ı hasetleniyorsun, sevmiyorsun, nefret ediyorsun. Yani özellikle bu kavramları seçiyorum. Çünkü bu duyguların hepsini birden yaşıyorlar. Ve bu duygularına gem vuramadıklarından dolayı konuşurken oldukça aptallaşıyorlar. Aptallaştıkça da seviye düşüyor. Seviye düştükçe de insanlıktan çıkıyorlar. Bunun ismi profesör olabilir, siyasal iletişimci olabilir, gazeteci olabilir, vesaire vesaire. Uluslararası ilişkiler uzmanı olabilir. Tabii ki Türkiye'de çok değerli insanlar var. Onları tenzih ederek söylüyorum. Türkiye'deki tepkilere geleceğim ancak ben İran'ın tatbik ettiği savaş konsepti hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet, çok önemli bir şey bu. Daha sonradan bu da anlaşıldı. O da nasıl anlaşıldı? İranlı yetkililerin açıklamalarıyla anlaşıldı. Özellikle Dışişleri Bakanı açıkladı. Merkezi olarak şu an bir idare yok. Her birim, her bölük, her birlik kendi görev alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela cephanenizi, bütün lojistiğinizi tek bir noktada tuttuğunuz zaman vurulma ihtimali zayıftır. Ama vurulduğu zamanda da hepsi birden gider. Fakat bunları diyelim ki 100 oranında elinizde bir lojistik var, cephane var. Bunları 50'ye ayırıyorsunuz. 50 bölüme ayırıyorsunuz. Her birinin başında sorumluları var ve görev alanları içerisinde hepsi inisiyatif alarak hareket ediyorlar. Şimdi burada da vurma ihtimaliniz yüksek ama hepsini birden götürmeniz zor. Şimdi bu iki durumu mesela İsrail topraklarında bunu yapamazsınız. Bunu bölemezsiniz. Çünkü İsrail'in coğrafyası, yüz ölçümü buna uygun değil. Küçük devlet. Ama İran adeta bir imparatorluk coğrafyası gibi Türkiye'nin 2 katı ve dağlardan oluşan bir devlet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o coğrafyada senin bunu yapman çok kolay. Buna mozaik sistemi falan diyorlar İranlılar. Haliyle de o silahlı gücün tamamının ortadan kaldırılması, bir anda bir operasyonla ortadan kaldırılması zaten mümkün değil. Yani sen arayacaksın, bulacaksın filan. Ortadan kaldırılanlar, etkisizleştirilenler yok mu? Var. Vuruyor. Zaten savaş bu. Yapıyor, vuruyor. Ama senin bunun ne kadar parçaya bölündüğünü, hangi bölümün hangi stratejik silahları elinde tuttuğunu filan bilmiyorsun ki. Böyle bir bilgi sahibi değilsin. Dolayısıyla da vurdu işte geçen gün tebeşirle çizilmiş helikopteri vurdular. Mesela Irak Savaşı'nda Irak hiç olmazsa biraz masraf yapmıştı da şişme tanklar falan koymuş. Şimdi İranlar ona da gerek duymamış. Boyayla çizmişler helikopter şeyini. O da gelip onu vuruyor. Şimdi oradan da anlıyoruz ki biz vurduğun yerlerin muhtevası hakkında çok bilgin yok. Dolayısıyla da İran'da vurulan şeyler parça parça olmakla birlikte ama o her bir parçanın vurduğu yerler ise bütün teşkil ediyor. Buraya dikkat edin bence. Mesela bir parça nereyi vuruyor? Suudi Arabistan'ı vuruyor.
Orada bütün bir üssü vuruyor. Diğer parça Kuveyt'i vuruyor. Diğer parça Erbil'i vuruyor. Vesaire vesaire. Ve üsler işlemez hale geldi. Şu an İran'ın dronları, değil mi? Gözle görüyorsun, uçurtma gibi. Bahreyn'de, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da adeta hafta sonu gezmeye çıkmış gibi dolaşıyorlar. Yani bir hava savunma sistemi, onları indirecek bir şey falan yok şu an. Bunun en tipik örneği de işte Kuveyt'te aynı anda 3 tane birden uçağa düştü. Şimdi o uçakların şöyle bir tarafı da var. 3 veya 4. Şimdi ne diyordu bu hain Körfez ülkeleri? Bunlar hain. Bunlar Müslüman falan değil. Buna çok dikkat edin. Bunların sünnilikle bilmem neyle filan mezhebi, dini filan yok bunların. Anlatabildim mi? Bu özellikle Kuveytlilerin Irak'a neler yaptığını biliyoruz. Ta 91'de, 2003'te oradan Irak'a nasıl saldırıların geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla da yok İran Müslümanları vuruyor. Bu bir Şii-Sünni savaşı değil bir kere. Anlatabildim mi? Deccalist rejimler saldırıyor. Burada İslam coğrafyası adına da İran, İsrail'e cepheden toslayarak kendini savunuyor. Ve vekil güçleri aracılığıyla saldırdığı için Amerika ve İsrail, İran'da vekil güçlerini vurarak Amerika'nın elini ayağını kesiyor. Şimdi İran'ın bu savaş konsepti aslına bakarsanız bir nevi modern zamanda düzenli orduyla gerilla mantığını birleştirmiş durumda. Haliyle de yani buradan bastırınca buradan çıkıyor, oradan bastırınca oradan çıkıyor ve bunun bilinmeyen çehresini de hesap ettiğimizde her bir birim aslında bir ordu gibi savaşıyor. Yani uzun soluklu bir hazırlık. Uzun soluklu bir hazırlık bu. Nerede nasıl bitecek ve buna eğer ki İran vaadinden dönmezse, yine altını çizelim, vaadinden dönmezse savaşın ne zaman bitirileceği kararını da o verecek. Yani şu an inisiyatif zaten İran'da. Yine diyorum, adı Türk olan Pentagon medyasının yayınlarına orada çıkan zevzeklerin, hainlerin, liberal çapulcuların, BOP İslamcılarının, BOP Türkçülerinin, BOP Kürtçülerinin, BOP Atatürkçülerinin hiçbir değerlendirmesine itibar etmeyin. Zaten şu 6 gün içerisinde, geçen 6 gün içerisinde yapacağı en güzel şeyleri yaptı zaten. Şu an bıraksa İsrail'in toparlanması için bir 5-10 sene lazım. Onlar İran'a diyorlar ya. Amerika'nın toparlanması için yine o kadar lazım. Sen şimdi hiçbir lojistiği, yine o yığınakta yapılan hataya dönüyorum. Lojistik destek alamadığın bir konumdasın. Şimdi Cem Gürdeniz, emekli amiral, o ifade etmiş ki Türkiye'deki kaliteli insanlardan birisi. Onun ortaya koyduğu fikirlerden de oldukça da istifade ediyoruz. Şu an hiçbir lojistiği yok diyor. Gemiler zaten yok. Sen bunu yakıttır, mühimmattır filan alabilmek için ne yapman lazım diyor. Hint Okyanusu'ndaki o üssüne gitmen lazım diyor. Oraya gidiş geliş 7 gün sürüyor diyor. Ne yapacak şimdi 7 gün İran seni mi bekleyecek burada? Yani sen gideceksin, ya bir bekle ben şuradan bir yakıt alayım bombalarımı tazeleyeyim filan. Dolayısıyla bu gerçeklik bile Amerika'nın şu an bu savaşta ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca Fransa'nın ve İngiltere'nin üslerini kullanması, Fransa'nın gemi göndermesi de gösteriyor ki buradaki üsler ve İsrail gücü yeterli değil. Üretim ilişkileri açısından meseleye bakarsak adam diyor ki, Rubio zannedersem, İran diyor günde 100-200 füze üretiyor diyor. 100-200. Bak 100 ile 200 arasında 100 var. Ne kadar ürettiğini bilmiyorlar yani. Onu sana söyleyeyim. 100-200 füze üretiyor diyor. Biz onları engellemek için diyor anca 6-7 tane üretebiliyoruz diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu doğudaki üretim ilişkileriyle batıdaki üretim ilişkilerinin farklılığını gösteriyor. Haliyle senin hani 1 milyar dolar savunma sanayine ayırdık onu bilmem ne, bunların bir önemi yok. Senin 1 milyar dolarla yaptığını bu 100 milyon dolarla da yapabilir. 24 saat 3 vardiya halinde çalışan bir sistem var. Peki sen kapitalist ilişkiler içerisinde böyle çalıştırabildiğin bir füze fabrikan var mı? Çünkü sen füzelere ihtiyaç yok dedin. O fabrikalar bantlarını değiştirdiler. Başka bir şey üretiyorlar.
Şu an senin talep ettiğin o mühimmatı sana verebilmesi için 5 sene 10 sene geçmesi lazım. Biz buradan şu anda da görüyoruz. Ne yapıyor? Tomahawk füzeleri atıyor. Şimdi biz bu Tomahawk füzelerini hatırlıyoruz. Değil mi? 91'den, 2003'ten hatırlıyoruz bunları. Yani bu şu demek. Bir adım öteye gidememişsin. İran'ın kullandığı füze sistemi içerisinde senin Tomahawk füzelerin ağır çekimde hareket eden bir şey gibi gözüküyor. Dolayısıyla da burada her açıdan bir farklılık var. Ha kaldı ki yani İran'ın savaş planı açısından bakıldığında Amerikan ve İsrail savaş planının çok üstünde. Şöyle devam edelim. İran'ın tatbik ettiği savaş konseptinden bahsettik ama bir de karşı tarafın, İsrail ve Amerika'nın ortaya koyduğu bir savaş konsepti var. İlk gün ve ilk bombalarla bir devlet başkanı ve bir okulda 200 çocuğun katledilmesi. Bu savaş mantığında konuşmak lazım. Evet, kız öğrencilerin vurulması hemen aklımıza tabii Epstein dosyalarını da getirdi. Oradaki çocuklara yapılan alçaklık. Yani şöyle, Musa ve çocuklar arasındaki ilişkiye geçmeden önce hatırlat diye söylüyorum bunu. Bir çocuk düşünün, her şeyin çocuğu. Ya kedinin bebeği, efendim köpeğin şeyi, değil mi? İnsan vicdanı ona bir şey yapmaya el vermez. Şöyle mesela arabanın altında bir kedi kalsa biz hepimiz ay filan deriz değil mi? Şimdi burada öyle bir alçaklık var ki yani bu tam şeytanın dölü bunlar. Onu söyleyeyim size. Deccal dediğimiz şey zaten Deccalizm dediğimiz şey şeytanın döllerinin bir icadıdır. Şimdi çocuğa dokunabilen bir insan her şeye dokunabilir artık. Yani bir çocuğa kötülük yapabilen bir insanın sınırı kalmaz. Yani sınırda savaş hukukunda bile öyle ya. Bizde de öyle değil mi? Çocuklara, yaşlılara, kadınlara dokunulmaz. Şimdi buna dokunabiliyorsan, buna karşı kötülük yapabiliyorsan sen her türlü kötülüğü yapabilirsin. Daha savaş başlar başlamaz Hamenei ile aynı anda çocukların katledilmesi de onların sahip oldukları bu düşünceden kaynaklanıyor. Bir. Yani çocuk vurabildiğin zaman savaşın başında sen tamam artık kutsal yerler, kadınlar ve her şeyi yerle bir edebilirsin. Çünkü yok, sınırı yok. Şimdi İran bunu birkaç kere dile getirdi. Yani artık çocukların ve Hamenei'nin katledilmesiyle birlikte kırmızı çizgileri aştınız dedi. Anlatabildim mi? Dedi ama yine hala sınırları var İran'ın. Mesela biz hiç öyle dehşet o kadar güçlü kuvvetli füzeler atılıyor. İnsanlar öyle dehşet görüntüler görmüyorlar. Değil mi? Nokta atışı yapıyorlar. Kuvvetli doktorun açıklaması var. Ya burada diyor kimseye bir şey olmuyor diyor. Ama İran'ın füzeleri nokta atışı düşüyor diyor. Amerikan üslerine düşüyor diyor. Oraya zarar veriyor. Şimdi burada zaten bu Siyonistlerin hemen hemen hepsinin dilinden düşürmedikleri şey nedir? Gazze'de de gördük biz bunu. İnkar etmiyorlar yani çocuklara kıyarken. Biz kıymıyoruz falan demiyorlar. Onlar da yarın ellerine silah alacaklar. Bize karşı terörist olacak. Biz onu şimdiden öldürüyoruz diyorlar. Bu aklımıza ne getiriyor bu bizim? Hazreti Musa'nın değil mi olayını getiriyor. Yani Musa olabilir diye yüz binlerce çocuğu katlettiler. Bebeği katlettiler bunlar. Şimdi döndü aynı şeyi yapıyorlar. Yani bunlar içerisinden, bu çocuklar içerisinden büyüyüp asker olan, devlet adamı olan, efendim devrimciler, kahramanlar çıkıp bizim rejimimize, Deccal'in rejimine son verebilirler diye biz çocukları öldürüyoruz diyorlar. Bunu böyle anlamak lazım. Ve bunu da buradaki İslam dünyasındaki özellikle Arap rejimleri ve bizim buradakileri de sayacağız. Oldukça fazla tip var burada da. Onlarla işbirliği içinde yapıyorlar. Biz de onlara Süfyanist rejimler diyoruz zaten. Dolayısıyla da bunların bu çocuklara karşı yaptıkları muamele rastgele bir muamele değil. Sadece bir pedofili sapkınlığı değil bu. Yani ideolojik bir tarafı var. Hani önceden bu mafyada filan şey olurdu. Mafyaya yeni giren birine adam vurdururlardı. Ya bir adam vur filan diye. Adamı vurursa eğer eli tetiğe alışırsa ondan sonra o ondan istifade edilir. Şimdi de burada adeta devlet yönetiminde kademesinde görev alan insanlara
böyle sınav yapar gibi çocuklara kötülük yaptırıp ondan sonra onları karar mercilerine geçirme gibi bir pozisyon var. Ve bu adam her şeyi yapabilir. Şimdi siz mesela Trump'ın narsist tavırlarını gözünüz önüne getirin. İşte onu öldürdük. Dünyanın en kötü insanını bilmem ne yaptık. Hamane için söylüyor. Onu bilmem ne oldu. Onu oradan kaçırdık. Siz hiç Doğu'nun liderlerinde bu tavrı görüyor musunuz? Mesela Putin'de görebiliyor musunuz? Onu öldürdük. Onları bilmem ne yaptık filan. Veya Çin liderinde böyle bir tavır görebiliyor musunuz? Veya İran liderlerinde. Anlatabildim mi? Bu tavır batılı insanı da artık çok rahatsız eden ve ya burada farklı bir şeyler oluyor. Ya bu adam Hristiyanım diyor ama Hristiyan filan da değil bu. Bunlar özünde Hristiyan karşıtı da olan tipler. Yani onların tabiriyle antikrist dedikleri işte Deccal rejiminin sahipleri bunlar. Başka türlü bu kötülüğü yapamazlardı. Bizi ilgilendiren tarafıyla sorayım. Tombarak denen Epstein'in yakın dostu, sapık, bebek katili bir pedofili Türkiye'de büyükelçilik yaparken aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu temsilcisi olarak bölgemiz hakkındaki Siyonist politikaları yürütmekte. Ya bunu şöyle söyleyebiliriz. Ankara'da Amerika ile İsrail ile beraber şöyle bir Kastır Şirin'den girelim, İran'ı bir alalım falan diyen, daha önceden de söyledim ben, sapkın, manyak, kafayı yemiş, alçak tipler var. Tombarak gibi o cephenin, Deccalistlerin buradaki temsilcisi, Süfyanistlerin o temsilcileriyle görüşüyor. Şunu söyleyebiliriz, bu bizim çünkü kesinlikle Türkiye'nin İran'a karşı, bırak İran'a karşı olmayı, şu an omuz vermek zorundasın. Siz demiyor musunuz sıra Türkiye'de diye? İsrail tehdit etmiyor mu bizi? Tam zamanı. İran zaten anasını ağlatıyor. Sen de buradan bir omuz ver. Suriye'de ünlü kes. Anlatabildim mi? Bu düşüncede olanların o manyak tiplere karşı dikkatli olması lazım. Bu düşüncede olanların İran bizim dostumuz. Sıra İran'da mı? Sıra bilmem ne de mi? Bu tür söylem içinde olanların çenelerini kapatmaları lazım. Bütünlük şuuru yok adamlarda. Besbelli. Yani bütünlük şuuru ilk önce zihinde olur. İslam milleti denilen bir tabir yok. İslam coğrafyası denilen bir tabir yok kafada. Eğer bu bütünlük olsa ilk önce ideolojik olarak bu bütünlük kafada olsa sıra İran'da mı? Sıra Irak'ta mı? Sıra böyle konuşur mu bir Türk? Bir Müslüman? Bu şekilde meseleyi değerlendirir mi? Sıra İran'da olması demek sende olması demektir. O coğrafya da senin. Nasıl ki İstanbul bir İranlınınsa Tahran'da bir Türk'ün. Anlatabildim mi? Bütün coğrafyalar böyledir bizim açımızdan. Dolayısıyla da Ankara'da o şekilde düşünen Süfyanistlere karşı Deccal rejiminin yaşaması için kendini satmış, ülkesini satmış tiplere karşı olanların çok uyanık olması lazım. Tasfiye oradan başlamalı. Bugün bu Amerikan siyasetinde oluyor da, Amerikan siyasetinde başladı da bizde niye başlamasın? Hiç kimse bu şekilde şu aşamada Amerika ve İsrail saldırısı altındaki İran'a karşı düşmanca bir telkinde dahi bulunamaz. Medyada görüyoruz. Çok da şirretler. Dolayısıyla da o zaten ilk medyada başlıyor. Bunların sesini orada kesmek lazım. Bunlar hangi cesaretle bunu yapıyor? Kimsiniz siz? İsrail karşısında Kuzey Kore'de olsa biz onu destekleriz. Çin'de olsa destekleriz. Pakistan'da olsa destekleriz. İran'da olsa destekleriz. Anlatabildim mi? Çünkü İsrail insanlığın tabii düşmanı. Bu kafalara şey yapacak. Öyle çelik göndermekle, dikenli tel göndermekle İsrail karşıtlığı olmuyor. Gazze dediniz moloz yığına döndü. Şimdi barış kurulu diye Netanyahu'nun da olduğu böyle Birleşmiş Milletler gibi hareket eden bir barış kurulunda utanmıyor musunuz yer almaya? Siz emlakçı mısınız? Vatan mücahiti misiniz? Toprağa emlak gözüyle bakıyorsunuz. Onun için de bir Gazze'liyi, bir İranlıyı anlayamıyorsunuz. Toprak emlak değildir. Trump da toprağa emlak gözüyle bakıyor. Gazze'yi şöyle Riviera yaparız, orayı bilmem ne yapar. Yok öyle olmuyor, öyle değil bu işler. Son bir haftada Devlet Bahçeli başta bazı MHP'li milletvekilleri İran Büyükelçiliğini ziyaret ettiler. Onun Güzel üzerine açıklamalar var. gitmek lazım. Yani Devlet Bahçeli artık söylemden bırakıp
söyleme uygun bir adım atmalı. Anlatabildim mi? Açıkça söylemeli. Türkiye'de Amerika ve İsrail ile birlikte İran'a karşı planlar içerisinde olan bir klik var. Biz bu kliğe karşıyız. Biz bu kliği deşifre edeceğiz. Bunun elin ayağını keseceğiz. Devlet Bahçeli Türkiye'nin ana eksenini temsil eden bir partinin lideri olarak bu açıklamayı yapmakla mükellef. Yapmak zorunda ve buna uygun da adımlar atmak zorunda. Anlatabildim mi? Şimdi Hakan Fidan çıkmış. Yeni liderlik daha esnek olabilir. İşte bilmem neye saldırılar stratejik hataydı. Nasıl yani? Adam şimdi o üslerden İran'a saldıracak. İran buna karşılık verdiği için stratejik hata mı yapmış oluyor? Bu nasıl bir duygu ya? Kimdir o üsler? Kimdir o? Yani sen İslam coğrafyasını Uzak Doğu'nun Tayvan'ı yapmışsın. Tayland'ı yapmışsın. Singapur'u yapmışsın. Her tarafı kerhaneye çevirmişsin. Anlatabildim mi? Dubai denilen yerde, Bahreyn denilen yerde. Suudi Arabistan'da Kabe binalardan gözükmüyor. Tesbihe bidat diyen, bilmem neye bidat diyen Selefiler. Ulan o binalar bidat değil mi? Bir karış mezarlığı gelip yıkıyorsun. Binayı niye yıkmıyorsun? Ve ahir zamanda mevzu edilen şeyler bunlar. Onlar bidat değil mi? Hadislerde. Hamas'a karşı kafirdir, bilmem nedir diye fetvaları Suudlular, Kuveytliler, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreynler yayınlamadılar mı? Buradaki Selefiler de aynı şeyde kendi şeyine göre fetva vermediler mi? Aynı tipler şimdi sanki bu mezhep savaşıymış gibi İran'a şey yapıyorlar. Oğlum siz zaten sizin bu denklemde yeriniz yok ki Kurtuluş Savaşı'nda, insanlığın kurtuluşunda. Siz İngilizlerin finanse ettiği, İngiliz kucağında oturan ajanlarsınız. 300 yıllık maziniz var. Anlatabildim mi? Bak 50 kere söylüyor Çolani hakkında. Bizim adamımız, çok iyi adam, dostum, bilmem ne. Niye sesiniz çıkmıyor? Şam'a 15 kilometre mesafede üs kurmuş İsrail. Niye izin verdiniz? Niye bir şey demiyorsunuz? Müttefikler ama bunu Ha, şu anda da evet, İsrail'i korumak için oradaki Müslümanları ne yapıyorsun? Kurşun asker olarak dizeceksin oraya. Kimle? Diğer Süfyanistlerle. Yok böyle bir şey. Anlatabildim mi? Irak'ı absorbe etmiştir Anadolu. Libya'yı absorbe etmiştir. Suriye'yi absorbe etmiştir. Ama şu an buradaki ihaneti ben açıkça söylüyorum absorbe etmeyecek. Etmez de. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da herkes atacağı adımları tarihi misyonumuza, geleneğimize, köklerimize, ruh kökümüze uygun atmalı. Buralardan muhasebeler başlamalı. Biz söylemin insanları değiliz biz. Yani Gazze yerle bir olmuş. Galata Köprüsü'nde eylem yapıyordun. Hadi İran'ı desteklemiyorsun, hasetleniyorsun, sevmiyorsun, korkuyorsun. İsrail'e karşı yine yap. İsrail saldırıyor. Niye yapmıyorlar şu an? 300 tane çocuk öldü. Bir devlet başkanı, Evet. komşunun devlet Anladım başkanı. yani İran bilmem ne filan. Bir de Saddam üzerinden İran'a eleştiriyorlar. Bak dikkat et alçaklığa. Ulan alçaklar, Saddam Hüseyin'i zalim diyerek Amerika'nın Irak'ı yerle bir etmesine siz sebebiyet vermediniz mi? Kaddafi'yi oradaki Amerikan bayrağına secde eden alçakların önüne siz atmadınız mı? Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken. Siz yapmadınız mı bunları? Ve şu anki kadrolar o gün de vardı. Şimdi yakında Yavuz Sultan Selim'i falan da çıkarırlar. Yavuz Sultan Selim şu an kalksa topuzuyla senin kafanı ezecek. Yavuz Sultan Selim zamanında ne oldu? Savaştılar. Sınırlar belli oldu. Anlaşıldı. İslam Birliği için döndü bu tarafa ve yaptı da Yavuz Sultan Selim. Sen şimdi neyin derdini gidiyorsun? Neyin davasındasın? Yani biz Batı'yla savaşırken İran bizi arkada vurdu. Batı'yla savaşıyor İran. Niye arkadan vuruyorsun? O yanlış bir şeyse. Şu an Batı gücü gelmiş buraya. Bak bütün Amerikan ordusunun %33'ünü getirmiş buraya. O uçak gemileriyle falan bizi tehdit ediyor. İsrail oradan 20 milyonluk nüfusuyla her gün ben Müslümanları insan olarak görmüyorum diye bağırıyor. Dolayısıyla dikkatli olacağız. İhanete geçit yok. Bizim gibi böyle düşünenlerle birlikte geçit yok. İran o manada yalnız değildir. İran'ın müttefikleri Amerika, İsrail'in müttefiklerinden daha fazla. Takipçilerimiz bir yana konuşmalarınızı ilk defa dinleyen izleyicilerimiz için şu açıklamayı yapmayı faydalı buluyorum.
Siz 1991 yılında ilk Irak işgali sırasında Salih Mirza Beyoğlu'nun direktifleriyle Türkiye çapında gösteriler tertip etmek, bu gösterilerde silah kullanmak ve ayaklanma başlatmak iddiasıyla kumandan Salih Mirza Beyoğlu ile birlikte işkence görüp tutuklanmıştınız. Bu o dönem gazetelerde Irak casusu örgüt olarak manşetlerde yer almıştı. Bugün Epstein dosyalarındaki cinayetleri ifşa olan Baba Bush'un paçalarından ayrılmayan Turgut Özal'ın Irak işgaliyle birlikte bir koyup üç alma hevesini de kursağında bırakmıştınız. Bu aksiyonu ortaya koyan kişi olmanın hakkıyla konuşuyorsunuz. Bizim için böyle. Yakın dönem siyasi tarihimiz açısından da böyle. Üstelik bu ilkeli tavrınızı bugüne kadar da sürdürdünüz. 1991'den 2003'e ambargo süreci boyunca, 2003 Irak işgali sürecinde, 2011 Libya ve Suriye süreçlerinde. Bugün Ehl-i Sünnet adına konuşma hakkını kendinde bulan ilkesiz ve ahlaksızlara nispetle son 35 yıllık tecrübenin ardından söyledikleriniz bizim için çok daha kıymetli oluyor. Amellere neticelerine göre hükmedilir, değil mi? Hadis-i şerif. Biz de herkesin ameline ve neticesine bakarız. Bu noktada da bizim için ehli sünnet ve cemaat, sünnet ve cemaat ehlinin yegane temsilcisi İbda fikriyatıdır ve Salih Mirza Beyoğlu'dur. Şimdi Salih Mirza Beyoğlu ehli sünnetin, yani sünnet ve cemaat ehlinin eşya ve hadiselerdeki tavrının nasıl olması gerektiğine dair bir anlayış koymuş ortaya. Ve konjektürel meselelerde de o anlayışa nispetle şablonlar halinde tavrını koymuş. Bizler şimdi ona nispetle, o şablonlara nispetle alıp kendi yaşadığımız aktüeliteyi değerlendiriyoruz. Ne demişti Irak şeyinde? Hatırlayalım onu. Mesele Saddam'ı desteklemek açısından değil de Amerika'ya karşı olmak açısından bakılırsa şaşırtıcı durumlar meydana çıkabilir. Şimdi neydi o bahsettiği durum? Büyük bir propaganda, Pentagon merkezi büyük bir propagandayla şeytanlaştırılan Saddam desteklenemez bir konuma getirilecekti. Tamam, insanlar içinden kan ağladı ama 91'de iyi bir tepki verildi. 2003'te o tepki sebepleri malum olduğu üzere iktidarla alakalı iyi verilemedi. Ama Amerikan karşıtlığı hep durdu. Dolayısıyla da bizim siyasetimizi, politikamızı belirleyen şey, biz durum değerlendirmemizde, genel durum değerlendirmemizde baş düşmanın kim olduğunu belirtmişiz. Ve bugün o hala değişmedi. Amerikan rejimi denilen Deccal rejimidir. Anladın mı? Deccal rejimlerinden biridir. Tabii düşmanımızın kim olduğunu da 90'lardan beri belirlemişiz. Her Müslümanın ve her insanın yapacağı gibi İsrail'dir. Baş düşman ve tabii düşman nitelemesi içerisinde siyasi tavrımızı, duruşumuzu ortaya koyarken bizim için her şey açık. İlke burada zaten. Yani dün A şahsı karşı oldu. Biz onu destek. Şimdi bak bu da karşı bu. Çünkü biz bu şahıslar üzerinden değil, karşı oldukları üzerinden meseleye baktık. Bizim için en küçük çaplarda bile doğru politika diye ifade edilen durumla senin ehli sünnet olup olmadığın durumu aynı. Bugün sen nasıl bir ehli sünnetsin ki İsrail'e ve Amerika'ya, yani dünyada kötülüğü yayan rejimlere karşı kendini savunan bir rejime, bir devlete düşman oluyorsun. Buna düşman olmak demek, hiç sesin çıkmasa anlarım. Ama buna doğrudan düşman olmak demek, besbelli ki bunun askeri olmak demek. Halbuki senin yapman gereken, o bir cephe açmış. Tamam, seni ilgilendirmez. Bak güçsüzleşiyor. Sen de bir cephe aç. Şimdi tam burada, bu noktada besbelli ki sen İran'ın bu savaş planları içerisinde dost kutbundan yer almıyorsun. İran bunu ayarlamış. Ama kime ne zaman hamle yapacağını filan da kendisi karar veriyor. Haliyle de burada ehli sünnet bilmem ne filan dikkat ediyorsunuz. Biz o mevzulara hiç girmiyoruz. O manada Sünni de biziz. Hazreti Ali taraftarı olmak manasına, Zülfikar'ı sallamak manasına Şii de biziz. Türk de biziz, Kürt de biziz, Arap da biziz, Fars da biziz. Anlatabildim mi? Biz insanlığın ortak sorununun ne olduğunu tespit edebilen bir ideolojiye mensup olan olarak
çözümün de nerede olduğunu, olması gerekenin ne olduğunu bilen bir ideoloji savunucusu olarak hepsinin temsil hakkını kendimizde görüyoruz. Fikirde ve ideolojide, imanda ve aksiyonda. Bu temsil hakkının rahatlığıyla biz politik tavrımızı ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bizim tavrımızda böyle falan yok. O gün orada hangi sebep, hangi gerekçelerle o tavrı koyduysak aynı sebep, aynı gerekçelerle de burada aynıyız. Farklı olanlar kim? Bizim bu tavrımız üzerine ikbal devşirenler, istiklalini kuranlar ve iktidara gelip çöreklenenler. Farklı olanlar onlar. Ve onların 25 seneden beri yönetim şekillerinden ülkeyi ne hale getirdikleri belli. İslam'la filan uzaktan yakından alakası yok. Yani bu aynı şekilde diyelim ki Bob Türkçülüğünün de alakası yok Türkçülükle. Bob Kürtçülüğünün de Kürtlerle alakası yok. Bob Atatürkçülüğünün de Atatürklerle alakası yok. Bugün görüyoruz. Bir sürü şey oluyor. Ortada bir tane muhalefet yok. Adam gibi ya ne oluyor bu işler nedir filan. Gelin bir tepki gösterelim bilmem ne yapalım diyen kimse yok. Şimdi kendi haline bakmıyor, kendi açık tarafına bakmıyor buradaki adam. Buradaki İran düşmanı. İran'da muhalefet şöyle filan. Gördün muhalefeti. Bir de senin buradaki muhalefet bir kendini ifade edebilse ne durumda acaba? Son seçimde işte belli. Bütün belediyeleri kaybetmişsin. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da gelinen nokta bu Deccalist ve onların taşeronu Süfyanist rejimlerin aslında son hamleleri. İran teslim olmayarak bu son hesaplaşmanın adımını atmıştır. Bilmem anlatabildim mi şimdi bu kısmını. Azerbaycan Nahçıvan'a füze düşmüş değil mi? Bir de burada Kamışlı'ya düşmüş. Sanki Türkiye'ye düşmüş gibi söylüyorlar. O da doğru değil. Tepkilerdeki tona dikkat edin. İran'a karşı. İşte o alçak adam şerefsiz diyor. Tamam mı şeye? Alçak, şerefsiz sensin. İsrail'in tek üssü şu an dünyadaki senin ülkende. Ve İran'ı durup dururken gelip saldıran bir Amerika'ya karşı hiç böyle bir ifaden kullanılıyor mu? Yok. Şimdi biz seni Türk diye bağrımıza mı basacağız? Bizim böyle bir milliyetçilik anlayışımız yok. İslam karşıtlığı, İslam ruhuna aykırı hiçbir noktada kan bağından dolayı biz şeyi öne çekmeyiz. Adamı öne çekmeyiz. Ve oradaki tonlaman ne kadar alçakça değil mi? Yani nasıl olsa herkes vuruyor. Onun rahatlığı var. Şerefsiz. Kime yaranıyorsun? İsrail'e, Amerika'ya. Şimdi buradaki açıklamalar. Gerekli ikazı yaptık filan. İsrail niye gerekli ikazı yapmıyorsun? Mesele bir füze ise daha önce 2003'te de bize füzeler düştü. Sırrımız vuruldu. Binbaşımız İsrail'de şehit edildi. Bunların davası niye güdülmüyor? Mavi Marmara ne oldu? Ne oldu? 15 Temmuz'dan dolayı İncirlik niye kapatılmadı? Niye hala duruyor? Siz demediniz mi? Bu darbenin arkasında Amerika var diye. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İncirlik üssü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir diye bir açıklama yaptı. Bak İbrahim Hakkı Pekin açıklıyor. Amerika'nın İsrail'in faydasına kullandığı 2 tane radar üssü var diyor. Ben demiyorum. Genelkurmay İstihbarat Başkanı eski. Bir tanesi İsrail'in çöllerinde ana radar. Bir tanesi de Kürecik'te. Şimdi sen Kürecik'tekini açık tutarak İran'a yapılan saldırıya ortak olmuş olmuyor musun? Konya'dan giden uçaklar gözetleme yapmıyor mu? Veya başka bir soru. Kamışlı'daki o füzeyi vuruldu NATO üssüne. Hangi üssen vuruldu o füze? En yakın NATO üssü neresi? Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla bunların hepsinin artık bir şeye oturması lazım. Biz sonuna geldik bunun. Bunun adını da koymak lazım. Rejimlerin ismi Deccalist rejimler. Onlarla taşeronluk ilişkisinde olan Süfyanistler. Deccal'in taşeronu Süfyan'dır. Rejimi Süfyanist rejimdir. Diğer taraftan da bu bir BOP saldırısıdır. Bunu iyi bilmek lazım. BOP saldırısı neyle başladı? Neyle zirveye çıktı? Renkli devrimlerle, turuncu devrimlerle. Şimdi adeta bu turuncu devrimlere cevap niteliğinde işte Bahreyn'de var, Irak'ta var, Yemen'de var, Pakistan'da var, Afganistan'da var. Şu an birçok yerde halklar, İslam milleti Amerika ve İsrail'e karşı ayakta o turuncu devrimlere cevap olarak. Bunlar nedir? Atlantik
yaya karşı Avrasya'nın veya anti-bopçuların devrimleridir. Bu bir devrim sürecidir. 20. yüzyılın başında yaşadığımız şeye tekrar döndük. Savaşlar ve devrim çağıydı 20. yüzyıl. Anlatabildim mi? 20. yüzyıl başı. Şimdi tekrar savaşlar ve devrimler çağına döndük. Bu noktada herkes cephesini, tavrını, tutumunu çok net ortaya koymalı. Yani burada bu şeytanın döllerinin düzenlerine, şeytan döllerinin kurduğu düzenlere, insanlık düşmanı, ahiretimize düşman, dünyamıza düşman bu düzenlere karşı olma noktasında hiç kimsenin tereddüt etmemesi lazım. Ne yapılması lazım? İran'a bir kere herkes gidip geçmiş olsun. Dileklerini, taziye dileklerini, destek dileklerini iletmeli. MHP'nin yaptığı bu açıdan şuurlara alternatif olması açısından o kesimde önemliydi. Bunu herkesin yapması lazım. Yani Amerikan konsoloslukları oradaki Müslümanlar onun bombaları altında katledilirken Amerikan büyükelçilikleri, Amerikan konsoloslukları rahat bırakılmamalı. Orada tepkiler örgütlenmeli ve daha ötesi artık bundan sonra Amerika kokan, İsrail kokan, BOP kokan, anlatabildim mi? Deccalizm, Süfyanizm kokan her şey düşmandır, imha hedefidir. Bunu bilmek lazım. Bizdeki intibası nedir İran'ın? Şiilik şeyi üzerinden söyleyelim bizde. İlk aklımıza gelen tabii ki Hazreti Ali ve Zülfikar'dır. Yani burada gerçekten samimi olunsaydı, özellikle şu İran'dan sonra sıra Türkiye'de diyenler samimi olsalardı, oradan uzatılan Zülfikar'ı alırlardı. İşte samimi olsalar şu an Allah onlara çok kredi verdi. Belki bu son kredidir. Siz daha önceki röportajlarınızda ısrarla atılması gereken ilk adım olarak NATO deli gömleğinin yırtılıp atılmasından Ya bahsettiniz. gittin işte NATO tatbikatına. Amerika yok NATO'da. Kimse yok. Avrupa'nın gücü mü var? NATO'dan çok NATO'cu olmak gibi bir Anlatabildim şey mi? var Türkiye'de. Şu an NATO'nun nedir şeyi? Yani niye NATO'dasın? Şu an bunun kimse açısından yani Avrupa'da kırılma başlamış. İşte İspanya'nın çıkışı. Bak adam orada tamam anlaştık diyor. İspanya jet hızıyla yalan söylüyorsun diyor. Öyle bir şey yok diyor. Kullanamayacaksın diyor üslerimi. Vermeyeceğim diyor. İspanya kadar olamıyor musunuz? Yani İspanya kadar olamıyorsun. Ondan sonra ümmetin lideri, dünya lideri filan. Olur mu öyle şey? Bak dünya liderleri çıkıyor meydana tek tek. Gazze'nin molozlarında dünya lideri çıkmaz. Gazze'ye yapılanı aynısını Tel Aviv'e yapan, Tel Aviv'i moloz yığınına çeviren. Anlatabildim mi? Kuveyt'i, Bahreyn'i, oradaki vekil güçleri moloz yığınına çevirenlerden çok kutuplu dünyanın kutbu çıkar. Ve bugün İran bunu bileğinin hakkıyla bu şeye doğru ilerliyor. Bu makama doğru ilerliyor. Kimse vermiyor ona. Ve 40 yıllık ambargo altında bir süreç yaşamış olarak. Biz ne yaptık? Sen de işte 25 yıllık şeydi. Çalmadan çırpmadan hiçbir şey yapmadın. Sadece gökdelenler bilmem neler. Emlakçı. Trump da emlakçı ya. O da her tarafa emlak gözüyle bakıyor. O açıdan Türk siyasetiyle Amerikan siyaseti biraz benzeşiyor şey olarak. İran ve İsrail'in savaş konseptinden bahsettik. Bunun yanında genel savaş planı hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi düşmanın Deccalistlerin siyasi hedefi belli. Ne o? İran rejimini ortadan kaldırmak. Bu rejimi ortadan kaldırmak için de bir plan yapmışlar kafalarında. Konuştuk aslında ama tekrar etmekte fayda var. Eğer Hamani'yi alırsak başsız kalan İran yönetimi teslim olacak, rejim çökecek. Peki kara ordusu olarak kim var? Tam o çökeceği zamanda da İranlı muhalifler kara ordusu görevi görerek iktidarı alacaklar. Şimdi böyle savaşın şu gidişatı üzerine böyle deyince komik oldu değil mi? Komik geliyor. Yani bu nasıl plan filan diye. Ama emin olun plan bu. Başka bir plan yok. Hatırlarsan Witkoff herhalde yığınaklar arttıkça şey demişti. Ya İran hala niye teslim olmuyor? Ama bakış açısı bu adamın. Yani biz burada zaten Batı'nın bakış açısını da anlamak zorundayız. Bu kadar basit, sığ ve seviyesiz. Yani şimdi Churchill'lerin, De Gaulle'lerin, Stalin'lerin, Hitler'lerin, Mussolini'lerin olduğu bir Batı.
Değil mi? Eisenhower'ların falan olduğu bir batı çok uzakta. O kalite çok uzakta. Geleceğiz, bir suikast yapacağız. Ondan sonra şey yapacağız. O da eli armut topluyor. O hiçbir şey düşünmüyor. Şimdi o stratejinin ne üzerine kurmuş? O da bunu bildiği için, değil mi? Hamaney şehadeti kabul etmiş. Kendini feda ederek savaşın neredeyse 10 basamak falan seviyesini yükseltti. Çünkü yine o inanışa göre, çünkü Şiilik Sünnilikten farklı. Yani orada velayeti fakihin söylediğine iman etmek zorundasın. Söylediğini yapmak zorundasın. Dolayısıyla da iman ettiğin, yani bir nevi inancın ayakları yere basan hali o. Dolayısıyla da ona bir şey geldiği zaman yani senin artık her şeyine saldırmış oluyor. Ve bütün gücünle karşılık vermen gerekiyor. Anlaşma mümkün değil. Yani İran'ı anlaşma yapmamaya mecbur bıraktı Hamaney. Ve 40 günlük yastan da bunu anlıyoruz. Yani 40 günlük yas ilan ettiklerine göre bu savaş en az 40 gün sürecek. Şimdi buradan İran'ın siyasi hedefi şey içerisinde değişiyor. Savunan taraf olduğu için o. Ama şu an ortaya şeyi koydu. Düşmana utanç yaşatacak bir mağlubiyet. Ve bunun için de gerekli olan her şeyi yapıyorlar. Ama yani şöyle bir şey. Hani Hamaney şehit edildi, katledildi, çıldırdı İran. Bütün düğmelere basıyor filan. Kontrolsüz gibi. Öyle değil. Tamam mı? Öyle gözükmesinin sebebi senin bilmediğin bir askeri kapasitesi vardı. O kapasite harekete geçince sen çıldırmış bir İran görüyorsun. Halbuki o normal. Önce de vardı. Burada yanılgıya uğratan ne oldu? Bu Deccalist ve Süfyanistleri 12 gün savaşında gösterdiği performans oldu. Orada denedi herkes birbirini. Çünkü o gerçek bir varoluş savaşı olarak görmedi onu İran. Bugün ise bir varoluş savaşı olarak görüyor. Dolayısıyla planlama, stratejik akıl da ona göre hareket etti. Burada ne var? Demin söyledik. Ülke içerisinde mozaik sistemi dedikleri bir yapıyla savaşıyorlar. Şimdi bir de İran'ın vekilleri denilen, aslında yanlış, doğru bir tabir değil bence. Hepsi bağımsız, kendi başına hareket edebilen, kimi demin söylediğimiz o Şiilikteki itikadi unsurdan dolayı itikadi olarak beraber olan, ama kimi de bağımsız hareket edip siyasi tavrın öyle olması gerektiğini bilip, düşünüp, inanıp tavır koyanlar. Yemen en güzel örnek. Anlatabildim mi? Evet. Bu ara zaten Yemen'den bahsedilirken ideal bir tavır, ideal insanlığa yakışan, İslam'a, Müslümana yakışan ideal tavır nedir diye sorulursa Yemen'in tavrıdır. Yemen ne diyor? Amerika ve İsrail kime saldırırsa biz onun yanındayız. Hamas da olsa Hamas'ın yanındayız. İran olsa İran'ın yanındayız. Başkası olsa da başkası yanındayız. Burada Yemen demişken hemen Yemen'den girelim. Dikkat ediliyorsa Yemen savaşa girmedi daha. Bekliyorlardı ki işte Yemen'de füzeler atsın filan. Zaten Yemen'in savaşa girmemesinden ve Hizbullah'ın tam böyle denk gelip biz savaştayız açıklamasından İran'ın ve İran müttefiklerinin stratejik planını az çok çözüyorsun. Şimdi orada demin nasıl ki İran ordusunu, askeriyesini tahlil ederken konuştuk. Bölünmüş, her bir bölüm bütünü temsil eder bir şekilde savaşıyor dedik ya. Şimdi bu İran'ın müttefikleri açısından da bu böyle. Hizbullah belli. O nerede girdi? Ve İsrail şimdi uyandı mevzuya. Bak demin değil mi? Dinledik haberlerde de. Daha itidalli hareket edecek diyor. Neden? Çünkü anladı. Hizbullah İsrail'in gücünü bölmek için girdi oraya. Özellikle hava kuvvetlerini meşgul etmek için şey yaptı. Ve karada da İsrail'in kara birliklerine de oldukça güzel zayiatlar verdirdi. Dolayısıyla Hizbullah bunun için girdi. Yoksa İran'ın ihtiyacı olduğu için değil. Şu an İran'ın kimseye ihtiyacı yok. Gelelim Yemen'e. Yemen ise Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Şii bölgesinde. O bölge olduğu gibi Şii. Sınırı da Yemen zaten. Yemen'e dikkat ederseniz açıklamalarına Suudi Arabistan üzerinden açıklama yapıyor. Eğer saldırırsan diyor biz de sana saldıracağız.
Bu şu demektir. Suudi Arabistan cephesi Yemen'e verilmiş. Yani Yemen'in vazifesi İsrail'e füze atmak değil. O iş yapılıyor zaten. Çünkü orada bir Bahreyn var. Bahreyn'de halk sokaklara çıkmış. Orada bir anlaşma var. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan zannedersem böyle bir uluslararası güç gibi şey yapıp müdahale ediyorlar. Bahreyn'e müdahale etmeye kalktı Suudi Arabistan. Orada İran füzeleriyle Bahreyn'le Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayan köprüyü ortadan kaldırdılar ve o şey kesildi. Yemen'de müdahale etti füzeleriyle. Daha fazla gidersen dedi şey yapacağım. Savaş ilan Tabii, edeceğim dedi. savaş ilan edeceğim dedi. Şimdi gelelim buraya en önemli cephe. En önemli cephe Erbil cephesi bence. Erbil cephesinde de dikkat ediyorsanız oranın askeri güçleri operasyon yapıyor. Yani İranlar değil, Irak'taki müttefikleri yapıyor. Şimdi Pakistan zaten olumlu açıklama yaptı. Afganistan olumlu açıklama yaptı. Ve en önemli şey Afrika Birliği ki bunlar hep Sünni. Dikkat edin yani ha. Bu Sünni unsurlar tırnak içinde İran'a bir kara harekatı olursa ki nereden olacak? Kim yapacak? Besbelli yani Türkiye'yi saymazsak İran'a sınırı olan Amerikan müttefiki kimse yok. NATO Azerbaycan. müttefiki kimse yok. İşte Azerbaycan'la falan şey yap onların da yani buna cesaret ederler mi? Yani öyle bir güç yok. Şimdi onlar da dediler ki böyle bir şeyde biz de İran'da olacağız. Yani İran'a bir kara saldırısı olursa Kuzey Kore'si bilmem neyi filan Çeçenleri İran toprakları adeta bir İslam Birleşmiş Milletleri gibi olacak. Çekik gözlüler, esmerler, sarışınlar bilmem neler filan hepsi bir sancak altında kara ordusuna karşı savaşacak. İran'ın stratejik planı yürüyor mu peki? Yürüyor. İşte bugün gelen haberler nedir? Amerika'nın ve İsrail'in silah stoğu azalmaya, tükenmeye, daha doğrusu onlar daha sakin savaşacağız diyor. Daha şey. Bu ne demektir? Yani lojistik gelmediği için, lojistikte sorunlar olduğu için, stoklarda sorunlar olduğu için daha fazla füze atmayacağız. Bunun altyapısını nasıl oluşturdular? İran drone saldırısında %80 azalma, füzede de %60 azalma var. Biz de azaltıyoruz. Öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? İran saldırılarından bir adım bile geri atmış değil, şiddetini düşürmüş değil. Bu stratejik plana bağlı kalarak savaşına devam ediyor. Rusya ve Çin'in ne tür bir destek sağladığı da muamma. İşin o kısmı da yok. Ama şu kesin ki Amerika bir savaşa girmek istiyorsa karşısında İran değil, bir cephenin, Avrasya cephesinin, Asya cephesinin olduğunu bilecek. Ve bunu da biliyorlar. Dolayısıyla da pabuç pahalı. Bu savaşın ilk neticesi ne olur diye bir soru sorulursa, böyle giden bir savaşın. Böyle devam ederse, savaş böyle devam ederse, bu savaşın ilk neticesi bence kangrenleşmiş İsrail kolunu Amerika bırakacak. Ve burada bunu bırakırken de İran'dan tamam izin ver ben buradan çekiliyorum diyecek. Siz bunu daha önce de söylemiştiniz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ve şu an Amerika'da zaten bunun tartışmaları da başladı. Bu yapıldığı ilk netice bu olduğu zamanda da zaten bir artık 25-30 sene en az Amerika'nın böyle bir gidişten sonra dönmesi mümkün değil. Siyonist katillerle, çocuk düşmanlarıyla, insanlık düşmanlarıyla bölge halkları yani Süfyanizm karşıtı mücahitler karşı karşıya kalacak. Ondan sonra ne olur? Ondan sonrası Allah kerim. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Az önce de uyardım, yine uyarıyorum. Bu bir mezhep savaşı değil. Senin Amerika, İsrail galip geldikten sonra senin mezhebin Şii olsan olur, Sünni olsan olur, bilmem ne olsan olur. Bu insanlık düşmanı, şeytanın dölü, deccalistlerin mensup olduğu rejimlerle insanlık arasında bir savaş. Dolayısıyla insanlığın kurtuluşu bu deccalist rejimlerin ve onların taşeronu Süfyanist rejimlerin mağlup olmasıyla aynı. O zaman neye dikkat edeceğiz? Mesele İran'ın Şiiliği, Saddam'ın Sünniliği falan değil. Eğer ki bu Şiilik üzerinden propaganda yapanlar gerçekten Sünni olsalardı Saddam Hüseyin'i bir bayram sabahı katledilmesine, şehit edilmesine niye göz yumdunuz?
Niye destek verdiniz? Amerikan ordusuna niye erketelik yaptın? Bizim öyle bir itikadımız yok. Yani İran İsrail'den daha kötüdür. Öyle bir itikadımız yok bizim. Anlatabildim mi? Özellikle gençlere söylüyorum. Mesele, yine söylüyorum, Deccalist rejimlerin savunucusu ve onların dünyaya yayıcısı Amerika ve İsrail'e direnebilmek, karşı olabilmek noktasından mesele ele alınır. Şimdi Kuzey Kore desteğini veriyor. Şii mi Kuzey Kore? Anlatabildim mi? Yani Çeçenler Şii mi mesela? Hemen gelelim diyorlar. O Ahmet birliklerinin komutanı açıklama yaptı, biliyorsun. Sudan Şii mi? Burkina Faso Şii mi? Anlatabildim mi? Pakistan yönetimi Şii mi? Şiiler var ama Şii değil. Afganistan. Afganistan Şii mi? Dünyadaki en radikal Sünni ülkelerden birisi şu an. Dolayısıyla da saçma sapan şeylerden uzak durulup büyük bizim için vaat edilmiş toprakların kurtarılmasına hazır olmak. Bizim için Kudüs, Mekke, Medine vaat edilmiş topraklardır. Bütün dünya ile beraber. Ama Kudüs'ü, Mekke, Medine'yi güvenlik altına alamayan bir İslam anlayışı dünyayı fethedemez. Dünyada ses soluğu çıkamaz onun. Bugün Kudüs kimin elinde belli. Mekke, Medine Amerikan postaları altında eziliyor. Anlatabildim mi? Ve bu adamlar dünyada propagandaya yön veriyor. İran Şii mi falan diye. Sen ilk önce Amerikan üslerini çıkar. Mekke'de, Medine'de kafir. Bunlar şey de diyordu, İran niçin Amerikan gemilerini vurmuyor? 2 gün önce vurmayabilirdi. Onu arkadaşlarla konuşurken de söyledik zaten. Ama 2 gün önce yoğun bir saldırı oldu İran'a. Yani bir nevi Amerika ve İsrail'in nükleer bombaları bir kenara bırak, gücünün sınırına ulaşan bir saldırıydı. Ve o saldırıdan İran kalktı. O dayanma gücüyle kalktı. Şimdi savaşta da böyle şeyler olmalı. Nasıl ki Hamenei'nin katledilmesini, gelecek tepkiyi, stresi hesaplayamadı Amerika ve İsrail, şimdi onunla uğraşıyor. Halbuki Hamenei'yi katletmeselerdi savaşın şiddeti farklı bir boyutta ilerleyebilirdi. Her eylemin ortaya çıkardığı bir stres vardır. O eylemi yapmayı planlayan insanlar ortaya çıkaracak stresle baş edebilecek dayanıklılığa, imkanlara sahip mi değil mi? Bunun planında, bunun matematiğini de yaparlar. Ona göre eylemi yaparlar. Şimdi sen bir uçak gemisini, Amerikan uçak gemisini 5.000, 50.000 neyse, değil mi? Ve batmaz denilen neredeyse Amerika'nın imajı ve Amerika'yı temsil eden bir güç bu. Bir uçak gemisini o şekilde indirdiğin zaman Amerika'yı indirmiş olursun. Amerikan da bunun karşısında vereceği bir şey işte ne olabilir? Bir nükleer bomba olabilir. Taktik nükleer bomba. Dolayısıyla da böyle bir eylemin ortaya çıkaracağı stresi taşıman lazım. O dayanıklılığı gösterebilecek, onun hesabını kitabını yapman lazım. Şimdi Amerika'nın 2 gün önceki ve gündüz de devam eden saldırıdan sonra İran artık o gemileri vurabilir. Ama eğer ki o gemiler hala buralardaysa, hala geziyorsa, hala Amerikan füzelerinin menzilindeyse. Dolayısıyla da hani o onu niye yapmıyor, bu bunu niye yapıyor? Bunların hepsinin bir planı, programı var, bir matematiği var. Yoksa şu an bilmem ne kadar füze attı. Değil mi? 500 tane aynı anda o durdurulamayan füzeler atıp attığı yeri yerle bir edebilir. Ama savaşın hem zaman hem coğrafyayla ilişkilerini düşünürsek eğer hesaplamaları doğru yapmak zorundasınız. Ne kadar sürecek, ne kadar gidecek. Bak, bu doğru hesaplama yapamayan Amerika ve İsrail'in şu an lojistikte yaşadığı sorunlar göz önüne aldığında ne hallere düşebileceğini görüyoruz. Benzer süreci Rusya'da yaşattı NATO'ya. Ya şu anda da evet işte o da ayrı bir başlık. Onu da çok konuştuk gerçi. Bir eli arkada dövüşüyor mesela Rusya. Ama buradaki Pentagon papağanlarına sorsan Rusya orada battı, gitti, mahvoldu filan. Ya ne mahvoldu? Fethetti orayı. Basa basa aldı. Ve NATO'ya diz çöktürdü. Ne yapılması lazım Ukrayna'da? NATO'nun yenilgiyi kabul etmesi lazım. Bunu ben değil, kendi adamları söylüyor artık. Eski CIA ajanları bilmem neler filan. Ama Trump ne yapıyor? Oradan kıvırıyor. Ben başlatmadım savaşı, Biden başlattı. Aslında o yenilmiş sayılır filan. NATO'nun bir şeyi kalmadı. Bir gücü kalmadı. Orada onların mühimmatı da bitti. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da orada Ukrayna şeyinde batan Deccalist
rejim. Sadece mağlubiyetini kabul etme aşamasında. Clausewitz'in dediği gibi savaş hasmına iradeni kabul ettirme işidir. Gazze'de ortaya koyulan irade bugün İran'la Devam ediyor. Ve bugün işte Gazze'deki mücahitlerin kanının bereketi üzerine savaş buralara geldi ve İsrail şimdi bu durumda. İnşallah buradan dönüş yok. Son olarak çok dikkatimi çektiği için Gazze'de İran'ın füzeleriyle bayram yapılırken Şam'da Hamenei'nin katledilmesi üzerine havai fişekli gösteriler yapıyor. Ya biz Anadolu ne zamandan beri İngiliz ajanı Selefilerden, Vahabilerden İslam'ı öğreniyoruz? Ne zamandan beri tavır alıyoruz? Ama Türkiye'nin vekil gücü ya. Anlatabildim mi? Bu da Türkiye'deki o anlayışın nasıl zehirlendiğini gösterir. İslam anlayışının nerelerden zehirlendiğini gösterir. Bu daha önceden de yaşandı. Selefilik daha 50'li 60'lı yıllarda geride vardı. Ama Büyük Doğu İptihanın mücadelesiyle bunların önü hep kesilmiştir. Kimdi bunlar? Dini içten yıkan kafir. Değil mi? Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin tavrıyla. Dolayısıyla da tasavvufu, İslam'ın ruhunu, İslam'ın batınını reddeden bir İslam anlayışının Anadolu'ya yön verdiği ne zaman görülmüş? Bu anlayış içerisinde sen siyasi değerlendirme yaparsan bu İslami duruş falan olmuyor. Bugün Tahran dediğin rey şehri. Bizim Selçuklu'nun merkezi buralar. Değil mi? Bütün kültürü falan hepsi orada. Sen Selçuklu'yla Osmanlı pratiğinde böyle bir anlayış mı görüyorsun? Değil mi? Tekkeler, zaviyeler, dergahlar bizim Yeniçeri, Bektaşi'dir. Değil mi? Tasavvuf şeyinden gelme. Bu nereden çıktı şimdi? Kim bu? Zaten BOP saldırısının İslam'ı içten çürütmenin ayağıdır bu. Anlatabildim mi? Yani kafire, münafığa karşı cihadı ortadan kaldırıp o enerjiyi İslam milletini içine çevirmek. Mezhep savaşlarıyla, etnik savaşlarla o enerjiyi bitirmek. Bu bitti artık. Yani İran'ın ortaya koyduğu son evrenin birinci adımı olarak cihat karşı tarafa bugün bizim coğrafyamızda def edilmesi gereken bir fitne var. Bir deccal fitnesi var. Bunun ismi Amerika-İsrail. Anglo-Sakson sömürgeciliği. Sen bu fitneyi buradan yok etmeden burada ne yapabilirsin? Ve bu fitneyle işbirliği yapan Süfyanistler var. Artık gözünü açsın millet, görsün bunları. Bunlar NATO milisleri, BOP milisleri, Şam şeytanı diyebilirsin. Bak bizim tabirimizde, dilimizde var Şam şeytanı tabiri. Şimdi sen Şam şeytanlarının ortaya koyduğu anlayışla biz İslam öğreneceğiz, öyle mi? 2 tane imparatorluktan gelmiş insanlar olarak. Böyle bir şey, böyle bir saçmalık olur mu?